Selam. Halk eğitim merkezlerinin uzaktan eğitim verdiğini biliyor muydunuz? Şimdi size HEMBA'dan bahsedeceğim. HEMBA, halk eğitim merkezlerinin çevrim içi uzaktan eğitim kurslarıdır ve bütün alanlarla ilgili kursları HEMBA'da bulabilirsiniz. Google'u açıyorsunuz ve HEMBA diye yazıyorsunuz. Girdikten sonra HEMBA'ya e-devlet şifrenizle giriş yapıyorsunuz. Ve sadece el sanatları giyimle ilgili değil, bütün alanlarla ilgili aracılık, cam mozaik, grafik, aile iletişimi aklınıza gelebilecek bütün alanlarla ilgili kurslara katılabiliyorsunuz ve belgelerinizi alabiliyorsunuz. Bu belgeleriniz aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı. Yani nasıl halk eğitim merkezlerine kurslara gidip yüz yüze eğitim alıp kurs bitirme belgesi alıyorsanız ve bunun ustalık sınavlarında kullanabiliyorsanız bu belgeleri de kullanabilirsiniz. Çalışanlar, küçük çocuğu olanlar, kurslara gitmeye vakit bulamayanlar, bazı küçük yerlerde, ilçelerde kurs sırası gelmeyenler için bence harika bir fırsat. Şimdi herkes bu videodan sonra Google'a girip HEMBA'yı incelesin, e-devlet girişiyle kendine bir kurs seçsin ve kursların belli bir süresi yok. Yani şu kadar sürede bitirmeliyim, bu kadar şu saatte girmeliyim diye değil, bildiğimiz online eğitimler gibi. Kurslara kayıt yaptırdıktan sonra da lütfen yorumlara geri dönün ve ben bu kursa kayıt yaptırdım diye bilgi verin. Sorularınızı bekliyorum. Sorulara göre de HEMBA ile ilgili ikinci videomuz gelecek. Selam, halk eğitimin ücretsiz online eğitimleriyle ilgili akılda karışıklık yaratan soruların hepsinin cevaplarıyla geldim. Dünden beri araştırma yapıyorum. Dün bir video paylaştım. Halk eğitimin HEMBA kursları hakkında binlerce yorum var. Binlerce mesaj kutumda mesajlar var. Anlaşılmayan bazı yerler olmuş. Tek tek anlatacağım. Biraz uzun bir video olacak. Sabırlı olanlar dinleyecek. Sabırsız olanlar burada kapatabilirler. Dünden beri izlediğim videoları, ettiğim telefonları, yazdığım mesajları bilseniz konuyla ilgili emin olabilmek için birçok da video izledim YouTube'dan. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı tanıtım videolarını bile izledim. Sizinle onları da paylaşacağım ilerleyen zamanlarda. Çünkü HEMBA, halk eğitimin uzaktan çevrim içi sitesi oldukça faydalı bir site. Ben size yürekten öneriyorum. Çok yeni bir site olduğu için de kurslar yavaş yavaş yükleniyor. Şu an olmayan kurslar ileride yüklenecektir. Bundan emin olabilirsiniz. En iyi ben öğrendim çünkü en iyi daima öğreten öğrenir. Kendinizin haklarını ve yapabileceklerini bilmek için bir kere ilk önce kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Dünkü videomla ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum. Çok kısa anlatmışım orada. Anlaşılmayan birçok nokta oldu ve ülkenin çeşitli yerlerinden bana işte hocam biz şu belgeleri aldık, şöyle oldu, bu belgeleri aldık, böyle oldu, kabul edilmedi diye bir şey söylenmişti. Özellikle ustalık sınavına başvuru yapmakla ilgili kısmını size anlatacağım. Neye göre kabul oluyor, neye göre kabul olmuyor, notlarımı da çıkardım. En çok endişe yaratan bir şey şu oldu. HEMBA'ya kayıt yaptırırken neden bizden e-devlet şifresi isteniyor? HEMBA'dan belgenizi aldığınız zaman e-devlete yükleneceği için ve bu bir devlet kanalı olduğu için, yani devletin sitesi olduğu için, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi olduğu için ve siz resmi bir belge oradan alacağınız için e-devlet şifrenize giriş yapmanız gerekiyor. Bu bir. E-devlet şifresinin haricinde bir üyelik sistemi şu an yok. Bazıları kayıt yaparken sorun yaşadıklarını, kayıt yapamadıklarını söylediler. Bununla ilgili de şöyle bir şey öğrendim. Bazı telefonlarda, bazı işletim sistemlerinde HEMBA sitesiyle uyumsuzluk sağlanabiliyormuş. O yüzden bir bilgisayardan yapılması gerekiyormuş üyelik işlemlerinin, eğer kayıt olurken bir zorluk yaşıyorsanız. Dediğim gibi sistem daha çok yeni, her geçen gün kendini biraz daha geliştirecektir, ilerletecektir. Üstelik HEMBA'nın sitesini açıp incelediğinizde orada sık sorulan sorular kısmı var sitede. Orayı mutlaka açıp okuyun. Orada birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Aynı zamanda da bize ulaşın kısmı var. Oradan da direkt mail adresi çıkıyor ve yaşadığınız sıkıntıyı o mail kutucuğuna yazıp gönderdiğiniz zaman veya bulduğunuz eksikleri
veya teşekkür etmek istiyorsunuz. Ben bu sayede çok güzel bir kursun belgelerini aldım diyorsunuz. Oradan yazarsanız o sitenin yöneticilerinin de kendilerini geliştirmesi açısından faydalı olacaktır. Şimdi birçok alanla ilgili birçok kurs var demiştik. Ancak bizim dikiş, giyim, moda tasarımı alanıyla ilgili şu an mevcut 2 tane kurs var. Biri kadın elbise dikimi, diğeri de hazır giyim makinelerinde geliştirme ve uyum kursu. Şu an 2 kurs yüklenmiş. Bu sadece 2 kursla kalacak demek değil, söylediğim gibi. Bir tanesinin sanıyorum ön koşulu var. Giyim üretiminde temel işlemler belgesini, kurs belgesini almış olmak diyor. Bu bizim alanımızla ilgili bir şey. Biz mutlaka her kursiyerimize o giyim üretiminde temel işlemler belgesini aldırıyoruz. Alması gerekiyor ki birçok kursa kayıt yaptırabilmek için o kursun ön koşulu o belgeye sahip olmaktır. Giyim üretiminde temel işlemler kursunun henüz Hemba'da yüklü olduğunu görmedim. Yok, o kurs yüklenecektir ama beklemede kalalım. Ben de elimden geldiğince gelişmeleri size aktaracağım elbette. Ancak şu da var, İstanbul Enstitü İSMEK'te o kurs var mı yok mu bilmiyorum. O siteye de bakıp alabilirsiniz. Yalnız alacağınız belgelerle ilgili şu an çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Siteye her girdiğinizde ve her kurs kayıt işlemi yaptırdığınızda sizden kayıt ol yani siteye giriş yap diye bir uyarı çıkıyor karşınıza. O yüzden siz siteyi açar açmaz ilk önce e-devlet şifrenizle bir giriş yapın ve ondan sonra bütün kursları görün ve oradan kayıt yaptırabilirsiniz. Gene bir soru çok gelmiş gönderimin altına. Biz aldığımız belgeleri nereden göremiyoruz diye. Bu videoda anlatmayacağım onu. Başka bir gün için not aldım, anlatacağım. Belgelerimizi nereden bulabiliriz? Kursları tamamladıkça onu da öğreneceksiniz. Bazı kursların, yani izlediğim videolarda ve görüştüğüm kişiler şunu söyledi. Bazı kursların belli bir tarih aralığı var. O tarih aralığını kaçırmamak gerekiyor. Evet, işte bununla ilgili de bizim o siteyi arada sırada kontrol etmemiz ve güncellemeleri, yenilikleri bilmemiz, takip etmemiz gerekiyor. Her kursun bitiminde de hemen hemen kurs bitirme belgesi alacağınız her kursun bitiminde de minik bir sınav oluyor. O sınavı yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra başarılı olduğunuz takdirde kursu bitirmiş oluyorsunuz. Gene çok önemli bir şeyden burada bahsedeceğim. Yani buna çok dikkat edin. Gene dünden beridir işte bizim aldığımız o belgeler, işte ustalık sınavına başvuru yapabiliyor muyuz? Bu kısım bakın önemli. Hemba sitesinde 3 adet belge sistemi var. Biri sertifika, seminer, yani bilmem ne semineri diyor. Atıyorum işte sabun yapma semineri. Diğerinde diyor ki sabun yapma katılım belgesi alacaksınız kursu. Diğerinde de diyor ki sabun yapma işte bilmem ne kursu. Bunu açtığınız zaman, şimdi ben burada da paylaşmaya çalışacağım. Bunu açtığınız zaman bakın, lütfen şunlara da iyi bakın ya da bunlara da iyi bakın. Bir eğitim içeriği var. Bir de eğitimin detayları var. Eğitimin detaylarına girip baktığınızda ön koşulu nedir? Siz bu kursu bitirdiğinizde sertifika mı alacaksınız? Katılım belgesi mi alacaksınız? Kurs bitirme belgesi mi alacaksınız? O yazıyor. Eğer amacınız burada ustalık sınavlarına da başvuru yapmaksa bu sizin için önemli. Diğerleri için çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Eğitim eğitimdir. Seminer belgesi, katılım belgesi veya kurs bitirme belgesinin de çok şey yok. Ama bu 3 belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgedir. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bitirme belgeleri bu ülkedeki bütün belgelerin en üstündeki belgelerdir. En geçerli belgelerdir. Yani E-Devlet onaylı, üniversite onaylı, şu onaylı, bu onaylı, birçok yerde bunlar belki işinize yarar ama Milli Eğitim Bakanlığı olduğu zaman KPSS'de bile mesela bilgisayar işletmenliği kursu var Hemba'da. Ben bilmiyordum, KPSS'de bu belge isteniyormuş mesela. Hemba'dan bunu alabilirsiniz. Dediğim gibi sadece giyimle ilgili, nakışla ve el sanatlarıyla ilgili düşünmeyin. Birçok konuda var. Siteyi incelemeniz gerekiyor. Şimdi bana da soruyorsunuz, o var mı, bu var mı, şu var mı? Yüzlerce kursu benim ezbere bilemem. Orada bir arama butonu var. O arama butonuna aradığınız şeyle ilgili anahtar kelimeleri yazın.
Diyelim ki dikişle ilgili bir şey arıyorsunuz. Dikiş yazdığınızda çıkmıyor. Ben de denedim. Giyim yazdığınızda belki işte etek, elbise, bluz, pantolon, dikimi, giyimi, makinesi, dikişi gibi anahtar kelimeler girdiğinizde arama butonun altında çıkacaktır. Notlarıma dönüyorum. Katılım belgesi, sertifika ve kurs bitirme belgesini söyledim. Hangisi olursa olsun, yani bu kurs bitirme belgelerinden, dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması çok önemli ama ustalık sınavına başvuru yapabilmeniz için kurs bitirme belgesine sahip olmanız gerekiyor. Katılım belgesi veya sertifika değil, kurs bitirme belgesine sahip olmanız gerekiyor. Mesleki eğitimde çalışan idareci arkadaşlarımla da görüştüm. YouTube'dan çok video izledim. Milli Eğitim Bakanımızın ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüzün yaptığı tanıtım videosunu da izledim. Hemba'nın yayınladığı kendi yayını da izledim. Durum bu şekilde. Şimdi şöyle yorumlar aldım. İşte hocam ben bir sürü kursa gitmiştim Hemba'dan. Daha sonra ustalık sınavına başvuru yapmak için meslek eğitim merkezine gittiğimde benim belgelerimin geçersiz olduğunu söylediler. Şunu da yapabilirsiniz. Bazı il merkezlerinizle aldığınız belgelerle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek denklik belgesi de alabiliyorsunuz. Bunu ayrı bir videonun konusu olsun ama Milli Eğitim Bakanlığı kurs bitirme belgeniz elinizde varsa ister uzaktan ister yüz yüze olsun ustalık sınavlarına girmek için bir engel olmadığını ben şu an öğrenmiş oldum. Ülkenin değişik yerlerinde neden bu kabul edilmiyorsa da eğer bununla ilgili hakkınızı aramak istiyorsanız o kuruma giderek bunu tekrar sorun. Neye göre, hangi maddeye, hangi yönetmeliğe göre siz benim bu belgelerimi kabul etmediniz? Eğer orada gene bir iletişim kuramazsanız yazılı olarak sorun. Yazılı olarak da bir iletişime giremiyorsanız bilgi edinme hakkınız var biliyorsunuz. Devlete yazarak bilgi edinme hakkına göre benim bu belgelerim var diye size cevap mutlaka olacaktır. Kendi hakkınızı kendiniz arayacaksınız. Bir de altını çize çize söylemek istiyorum. Bütün bunları yapan, bütün bu kuralları koyan, yönetmeliği yapan ben değilim. Ben size aktarıyorum. Bana kızanlar var. Neden e-devlet şifresiyle giriyoruz? Neden şöyle oluyor? Arkadaşlar, hanımlar, beyler, gençler, büyüklerim, anlayın ki kanun yapıcı ben değilim. Benim de uymak zorunda olduğum kanunları, yönetmelikleri sadece size aktarıyorum. Onlar üzerinde değişiklik yapamam. Mesela şey konusunda da bana çok kızılıyordu. Neden asimetrik drapeli bluz soruyorsunuz? Ben sormuyorum. Bakanlıktan geliyor. Kanun yapıcılar, kanunu yapan, yönetmeliği yazan, soruyu hazırlayan ben değilim. Hemba'daki bu sistemi de oluşturan ben değilim. Ben sadece faydalı olması için size elçilik ediyorum. Benim eski takipçilerim çok çok iyi bilirler ki ben videolarımın bazı yerlerine böyle yükselip bir coşarım. Ondan sonra tekrar böyle sakinleşiyorum ama insan kendi emeğidir. Her zaman kendinizin öğretmeni olun. Bizler sadece yol göstericisiyiz. Umarım faydalı oluyordur ve videonun buralarında bile hala beni izliyorsanız zaten siz bu işi yapacaksınız demektir. Kendinize yorumlara bir alkış koyun bence. Kendimi alkışlıyorum diye. Hemba ile ilgili yaşadığınız sıkıntılarda Hemba'nın kendi sitesindeki bize sorun kısmından yazarak kendilerine sorarsanız, eğer zaten orada sistemde bir eksiklik, bir kopukluk, bir yavaşlama varsa onlar da bakacak, düzeltecek ve size dönüş sağlayacaklardır. Şimdilik durum bu. Eğer beni şu an izleyen meslek lisesi idarecileri varsa, bu işi yapanlar varsa, meslek eğitim merkezi idarecileri varsa, ustalık sınavlarına başvuru alan kişiler varsa lütfen rica ediyorum bana özelden de yazınız bu işin aslı astarı nedir? Çünkü ben bizim buradaki meslek eğitim merkeziyle görüştüğümdeki pazartesi günü de gidip yüz yüze görüşeceğim. Hayır biz kabul ediyoruz. Geçenlerde öyle bir belge geldiğinde eğer kurs bitirme belgesi ise kurs bitirme belgesidir o. Zaten biz İstanbul İl Milli Eğitim'e bir komisyona gönderiyoruz bütün belgeleri. Eğer kabul edilmeseydi komisyondan bize geri dönerdi dediler. Gene söylüyorum. Sertifika değil, katılım belgesi değil, kurs bitirme belgesi geçerli olan. Birçok insan şöyle bir sıkıntı da yaşadı. İşte bulunduğu şehirde, köyde, ilçede mahalle evine gitmiş. Orada ona katılım belgesi verilmiş.
bilmem ne belediyesinin kursuna gitmiş. Orada ona sertifika verilmiş. Sonra o da zannediyor ki kendisinin bir sürü kurs bitirme belgesi var. Yıllarını vermiş ama ustalık sınavına başvuru yapmaya bir gidiyor ki belgeler geçerli değil. Ama mesela İSMEK'in birçok kursunda, yüz yüze eğitimlerinde özellikle, online'ı bilmiyorum, emin değilim. Halk eğitim üzerinden zaten kurslar açılıyor ve kurs bitirme belgesi alıyor o insanlar. Sizin yapacağınız tek şey, ister yüz yüze, ister online, ister İSMEK, ister BUSMEK, ister halk eğitim, ister başka özel online derslerde alacağınız belgenin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olup olmadığını öğrenmektir. Kursa ona göre başlayın, zaman kaybetmeyin. Eğer gene dediğim gibi kurs bitirme belgenizde kabul edilmiyorsa bunun nasıl yapacağınızı söyledim. Bütün bunlarla ilgili HEMBA nedir diye alta şimdi gene bir sürü soru gelecek. Bir önceki videoma lütfen bakın. Elbette ki tüm belgeler MEP onaylıdır. Sertifika da olsa, katılım belgesi de olsa onların da bir zararı yok, faydası var. Başka bir yerde bir işe girersiniz, CV'nize yazarsınız. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanız var yani. Sadece giyim, nakış gibi düşünmeyin. Çoluğunuz, çocuğunuz için de düşünün. İşte üniversitede okuyordur, lisede okuyordur, iş başvurusunda bulunacaktır, birkaç yere başvuru yapmıştır. CV istendiğinde CV'sinde atıyorum işte ne diyelim, arıcılıkla ilgili bir şey vardır. Mesela hijyenle ilgili bir şey vardır. Şimdi kurslara da dediğim gibi HEMBA ile ilgili HEMBA'nın ağzından girip burnundan çıkmanız gerekiyor internet sitesinin. Çünkü sadece mesleki kurslar yok. Excel var, bilgisayar var, anne çocuk eğitimi var, aile içi. Dedim ya, çok var. Gene bununla ilgili olarak da benim de aldığım özellikle fantezi yaka çiçeği yapımı, elde Maraş işi, elde Suzeni yapımı mı ne? Öyle belgelerim var. Şimdi ben de onlara baktım. Bazı katılım belgesi, bir tanesi yine kurs bitirme belgesiymiş. Ben de bilmiyordum. Gerçi hani bana çok lazım olmadığı için o belgeler benim için sertifika mı, katılım belgesi mi, kurs bitirme belgesi mi olması çok da bir önem arz etmediğinden herhalde dikkatimden kaçmış ama öyle bir insanın aklını karıştırıyorlar ki bazen insan kendi bildiğinden bile şüphe edebiliyor. Gene önemli bir şey söyleyeceğim. Kurslara kayıt yaptırırken bazen şöyle bir ekran çıkıyor. Ön kaydınız yapılmıştır. Sizden istenen belgelerle birlikte en yakın halk eğitim merkezine geliniz. Bu demek şudur. HEMBA'da ön kaydınız yapılmış ama ön koşulları olan bir kurs. Siz o belgelerinizi alıp hemen pazartesi, salı, çarşamba günü gidersiniz bir halk eğitim merkezine. Ben HEMBA'dan başvuru yapmıştım. Ön kaydım yapıldı. Kaydımı kesinleştirmek istiyorum diyeceksiniz. Ondan sonra kaydınız onaylandıktan sonra gidip HEMBA'daki eğitim içeriği kısmından eğitime katıl butonunu tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra da eğitiminizi tamamlayacaksınız. Hepsinde hemen hemen iş güvenliği sağlığı var. Muaf tutmamış. Yani biz normalde kurslarda iş güvenliği sağlığından bir kursta kursiyerimiz aldıysa diğerlerinde muaf tutulur o sistemde. HEMBA'da böyle bir şey yok. Ben de hangi kursu aldıysam her seferinde iş güvenliği sağlığı kursunu bitirmek zorunda kaldım. Çok uzun değil, kısa süreli kurslar zaten. Ondan sonra derse giriyorsunuz, sırayla dersleri bitiriyorsunuz. Bazen derslerin bazılarında çok eğlenceli, arada alıştırmalar, şeyler oluyor, testler oluyor, minik minik oyunlar oluyor. Onları yapıyorsunuz. Onları yaptıktan sonra da sınavınızı tamamlıyorsunuz ve belgenizi alıyorsunuz. Bu videoda yeterli olmayacak biliyorum. Bu videodan sonra da belki devamlı gelen videolar çekeceğim. Şu çok soruldu. Hocam sizin HEMBA'da dersiniz var mı? Biz sizden ders almak istiyoruz. Benim HEMBA'da dersim yok. Dersler yüz yüze değil, yani online eğitim ama böyle öğretmen karşınıza geçip şimdi bunu alıp buradan kesiyoruz gibi anlatmıyor. Videolar var, videoları izliyorsunuz. Kurs bitirme belgenizi aldıktan sonra bile o videolara istediğiniz zaman ulaşıp istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz ama benim dersim HEMBA'da yok. Bakanlıkta kurulan bir stüdyoda çekildiğini biliyorum derslerin. Kısaca değil uzunca anlatmaya çalıştım. Bir de şu var, bakınız, bir önceki videomda da çok anlattım. Nasıl kaydolacağım, nasıl kaydolacağım, nasıl bulacağım HEMBA'yı. Şimdi ben videoya yazıyorum, buraya yazıyorum, buraya yazıyorum, şuraya yazıyorum, açıklamalara yazıyorum. İnsanlarla yorumlarda bir sürü konuşuyorum. Videomu açıyor, baştan 2 dakika veya 10 saniye insanlar dinliyor. Aa, online eğitim varmış.
Hiç daha videoyu izlemeden altına geçiyor, hocam bilgi alabilir miyim? Ya da o videoyu bana DM'den atıyor, hocam bilgi alabilir miyim? Bilginin alası bu videolarda. Lütfen zamanınızı harcayın. Bakın ben şimdi bu videoyu çekmemle birlikte editlemem, düzenlemem, Instagram'a atmam ve ondan sonrası yorumları ve DM'leri cevaplamam günlerimi, saatlerimi alıyor. Bana da hak verin. Biz de insanız. Her şeye yetişemiyoruz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Eksik bıraktığım bir şey varsa, yanlış bulduğunuz bir şey varsa ve gene söylemediğim bir şey varsa gene lütfen yorumlara yazın. Ben onları toparlayıp gene bir video daha çekeceğim. Ayrıca gene en kısa zamanda Hemba'nın kendi tanıtım videosunu sizlerle kendi sitesindeki tanıtım videosunu paylaşacağım. Takipte kalın, dikiş sınıfında kalın ve lütfen şu videomun emeğine karşılık etkileşim vermeyi, kalplemeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kaydederseniz de tadından yenmez. Üçüncü ve son videomuz, kayıt olduktan sonra eğitimlere nasıl katılacaksınız? Burada çok zorlandılar. Herkes kayıt oldu fakat eğitimlere ulaşamadı. Tekrar e-devlet şifremizle Hemba sitesine giriş yapıyoruz ve kayıt olduğumuz dersleri katıldığınız eğitimler kısmından bulacaksınız. Bakın burada gösteriyorum. Bunlar benim katıldığım eğitimler. Daha önce katıldığım eğitimler kısmına geldikten sonra videoları izle kısmını buluyorsunuz. Sayfa yükleniyor burada. Eğitimi görüntüle ve eğitime katıl kısmından eğitimlere katılabilirsiniz. Tekrar ediyoruz. Ana sayfa, katıldığım eğitimler, arama butonuna da kendi eğitiminizi yazabilirsiniz. Hazır giyim makinelerinde geliştirme kursuna katılmıştım. Onun şimdi videosunu nasıl izliyorum? Bakın buraya yazdım. Kursun adını, kaydolduğum kursun adını ve kurs çıktı. Aşağıya doğru geliyorum ve burada karşıma videolar çıkıyor. Sırasıyla bu videoları izliyorum. Eğitime katıl yerindeki şu katıl butonuna tıklıyorum. Sırasıyla videoları izledikten sonra bazı videoların süresi var, lütfen unutmayın. Tekrar benden giriş yapmamı istedi. Eğer isterse siz de giriş yapacaksınız. Bakın burada ön koşulu var mı yok mu? Kursa kayıt olmak için gerekli şartlara bakıyorum. Gösterilecek bir kayıt bulunmamaktadır diyor. Bazı kurslarda ön koşul istiyor. Eğer kursun ön koşulu varsa onu gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor ki kursa devam edebilin. Onu gerçekleştirdikten sonra katıldığım eğitimler kısmından bakınız kurs kayıt işlemim tamamlandı. Katıldığım eğitimler kısmından videoları izlemeye başlayabilirim. En sonundaki sınavı da yapmış olmam gerekiyor. Burada biraz ekranı yavaşlattım rahat görmeniz için. Her kursun kursa kaydı bu şekilde olacak. Tekrar Hemba sitesine dönüş yapacaksınız. Hemba sitesinden de katıldığım eğitimler kısmından eğitiminizi izleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Diliyorum ki birçok kursa katılacaksınız. Evet, tekrar geldim. Hemba'ya girdim ve eğitimlerime başlıyorum burada. Bakın Hemba yazıyorum. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Lütfen kaydetmeyi de unutmayın. Tekrar geldim. E-Devlet girişiyle girdim. Çok basit, karışık gelmesin lütfen. Sadece bazen her seferinde E-Devlet şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor siteye. Katıldığım eğitimlere geldim. Eğitimlerimi buldum ve hazır giyim makinelerine geliştirme ve uyum kursu seminerimi katıl butonunu tıklayarak izlemeye başlıyorum. Modüller bu kadar. Aslında videom da bu kadar. Çok seviyorum sizi. Buradan Hemba'ya dileklerinizi yazmayı ve teşekkürlerinizi yazmayı unutmayınız. Şimdilik hoşça kalınız. Dikiş sınıfında kalın. Daima sevgiyle kalın. Anlamadığınız yerleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Ancak yazmadan önce yorumları da okuyun. Çünkü bazen aynı sorular sorulmuş ve yorumlarda cevaplanmış oluyor. Hem sizin hem benim zaman kazanmamız açısından da oldukça önemlidir. Hoşça kalın.